Bir insan düşünün. Yiyor ama asla doymuyor. Sizce bu mümkün olabilir mi? Tarare 1772 yılında Fransa'da doğdu. Çocukluğunda normal bir hayat sürdürürken ilerleyen yaşlarında sürekli bir açlık hissiyle mücadele etmeye başladı. Bu açlık hissi onun hayatını etkileyen en önemli faktörlerden biriydi. Bazı kaynaklarda ailesi evdeki tüm yiyecekleri yediği için evden kovduğunu söyler. Diğer kaynaklarda ise ailesi onu doyurmakta zorlandığı için Tarare'nin evden ayrıldığı söylenmektedir. Tarare evden ayrıldıktan sonra gezici bir sanatçı grubuna katıldı. Tarare'nin iştahı o kadar büyüktü ki günde 15 kilogram yiyecek yiyebiliyordu. Ayrıca gücü o kadar yüksekti ki bir gün bir atı tek başına çekebileceği söylenmişti. Tarare 17 yaşındayken Paris'te bir sirkte çalışmaya başladı. Burada onun gibi tuhaf bir insanı izlemek için binlerce insan sirkleri ziyaret etti. Tarare sirkteki performansıyla büyük beğeni topladı. Gösterisi hayvanların yerini alacak kadar büyük bir yılanı yutarak başladı. Sirkteki yöneticiler Tarare'nin yemek çalmasını engellemek için ona yeterli miktarda yemek sağlamaya başladı. Yine de Tarare açlığını gideremedi. Tarare, Fransız Devrim Savaşları sırasında askeri birliklere katıldı. Savaş sırasında diğer askerlerden daha fazla yiyecek yiyerek güçlü kalmaya çalıştı. Fakat bu yeterli olmadı ve savaş alanlarında cesetleri yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. Askerler onun güçlü ve dayanıklı olduğunu fark ettiler ve onu istila sırasında haberler göndermek için kullanmaya başladılar. Tarare sırtında bir torba ile düşman hatlarına gidebilir ve orada bilgi toplayabilirdi. Ancak Tarare düşman askerler tarafından yakalandığında işkence gördü ve bilgi vermek zorunda kaldı. Tarare daha sonra hastaneye kaldırıldı ve doktorlar tarafından tıbbi deneylere tabi tutuldu. Doktorlar onun sindirim sistemi üzerinde bir dizi deney yaptılar ve ona farklı yiyecekler vererek nasıl tepki vereceğini gözlemlediler. Tarare özellikle çöp kutularından yiyecek toplamaya devam ettiği için sağlık durumu giderek kötüleşti. Hastanede doktorlar Tarare'nin iştahını kontrol altına almak için birçok yöntem denedi. Açlık sorununu çözmek için tıp uzmanlarına başvurdu. Tıp uzmanları Tarare'nin salyasının normalden daha fazla olduğu ve sindirim sisteminin normalden daha hızlı çalıştığını gördü. Fakat tıp uzmanları Tarare'nin açlık sorununa bir çözüm bulamadılar. Doktorlar Tarare'nin sağlık durumundan endişeliydi. Aşırı yemek yeme alışkanlığı onun vücudunda ciddi sağlık sorunlarına yol açıyordu. Tarare, mide ve bağırsak enfeksiyonları, diş çürümesi ve ağız problemleri yaşadı. Aşırı yemek yeme alışkanlığı onun vücudunda şişmanlığa da neden oldu. Tarare'nin hikayesi 1798 yılında sadece 26 yaşındayken sona erdi. Tarare bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünden sonra doktorlar onun vücudunda birçok ilginç keşif daha yaptılar. Tarare'nin midesinde normal bir insanda olmayan anormal bir şekilde genişlemiş bir boşluk olduğu tespit edildi. Bağırsaklarında da benzer şekilde genişlemiş boşluklar bulundu. Bu boşluklar onun normal bir insandan daha fazla yemek yiyebilmesini sağlıyordu. Ayrıca midesinde taş ve hatta küçük bir köpek de bulundu. Peki, Tarare cannibal yani yamyam mıydı diye soracak olursak şöyle cevap verebiliriz. Tarare hakkında birçok efsane ve söylenti mevcuttur. Fakat genel olarak kabul edilen bir gerçek şudur. Tarare insan eti yediği için suçlandı. Bazı kaynaklar Tarare'nin bir hastanede çalışırken bazı hastaların cesetlerini yediği iddiasında bulunur. Bu iddiaların doğruluğu tam olarak kanıtlanamamıştır ve bazı tarihçiler tarafından çelişkili olarak kabul edilir. Bununla birlikte Tarare'nin açlık krizleri sırasında hayvanların cesetlerini ve atıklarını yediği, hatta birkaç kez bir çocuğun vücudunu yediği iddiaları da vardır. Ancak bu iddiaların doğruluğu da kesin olarak kanıtlanamamıştır. Tarare'nin iştahı tıp dünyasında birçok araştırmaya konu oldu ve günümüzde bile hala birçok teori ve spekülasyon bulunmaktadır. Bazıları Tarare'nin bir hormonal dengesizlik veya psikolojik bir rahatsızlık gibi fizyolojik faktörlerden kaynaklanan bir iştah bozukluğu olduğunu düşünmektedirler. Diğerleri Tarare'nin sadece yemek yeme konusunda bir takıntıya sahip olduğunu ve bunun sonucunda her zaman aç olduğunu öne sürmektedirler. Tarare'nin hayatı insan vücudunun sindirim sistemi hakkında birçok ilginç keşifler yapılmasına yol açtı ve hala bugün bile tıp öğrencileri ve araştırmacılar tarafından incelenmekte ve üzerinde çalışılmaktadır. Tarihin gördüğü en ilginç ve gizemli figürlerden biri olarak hafızalarda kalmaya devam etmektedir. Eğer bu konu ilginizi çektiyse, ünlü yemek eleştirmeni Jeffrey Steingarten'ın The Man Who Ate Everything yani Her Şeyi Yiyen Adam adlı kitabını önerebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkla kalın.